Hello, everyone, and our grammar topic today is past simple, used to, and would. So, in our today's video, we are going to focus on past simple. Then we will have some exercises for practice, and then we will focus on used to and would, and again have a few exercises for practice. So, let's start. Here is a text about Leonardo da Vinci. Let's read the text together. Da Vinci was born in 1452 in Italy. He never received any kind of formal education. Leonardo was a very slow painter and didn't finish many of his works. He studied the flight of birds and created plans for flying machines. Did you know? In 1995, Bill Gates purchased one of Da Vinci's manuscripts for $30 million and used it in his Windows 95 operation system software. The verbs which are in red in this text are in past simple. So Da Vinci lived many years ago, in the 15th century. That's why we use past simple to speak about Da Vinci and his life. So, when do we use past simple? Geçmiş zaman ne için ve ne zaman kullanılır? Here are some examples. This is a sentence from the text. He never received any kind of formal education. O hiçbir zaman herhangi bir resmi kurumda eğitim almadı. Da Vinci eğitim almadı. So we use past simple to speak about finished actions in the past. Geçmişte tamamen bitmiş olaylardan bahsetmek için geçmiş zamanı past simple'ı kullanırız. One more example for you. In 1995, Bill Gates purchased one of Da Vinci's manuscripts. 1995 yılında Bill Gates, Da Vinci'nin yazılı eserinden bir tanesini satın aldı. So we also use past simple when we know or say the exact time of the action. Yani geçmiş zamanı kesin belirli bir tarihte yapılan eylemlerde kullanırız. Bu cümledeki gibi. We also used past simple with such words as yesterday, last week, last month, last year, or in 1754 or in any other year, or 2 days ago. Here are a few more examples. I began school in 1989. Ben okula 1989'da başladım. He went to Germany last year. O geçen sene Almanya'ya gitti. Let's look at the regular verbs. How to form past simple with regular verbs. Regular verbs, düzenli fiiller. Peki düzenli fiillerle geçmiş zamanı nasıl yaparız? So, we add ed ending to the verbs to form past simple. Geçmiş zaman düzenli fiillerde ed takısı ekleyerek yapılır. Jump, jumped, last, lasted. Bunun dışında fiil sesli harfle bitiyorsa örneklerdeki gibi dance veya die sadece d takısı kullanarak geçmiş zaman yapılır. Danced, died. Bir örnek daha.
ed takısı ne zaman takılır? Fiiller y yani y ile bittiği zaman örneklerdeki gibi carry, hurry, carried ve hurried oluyor. Y takısı y takısını düşürüp ied eklemek zorundayız bu durumda. So, what about irregular verbs? Düzensiz fiiller diye bir grup var, biliyorsunuzdur. Many commonly used verbs have an irregular past form. Bazı fiiller düzensizdir ve bu fiillerin herhangi bir kuralı yoktur. Bu fiillerin ezberlenmesi gerekmektedir. You probably know, you've seen these tables and you know that you have, well, we must remember those verbs. Peki, cümleler nasıl kurulur geçmiş zamanda? Olumlu cümlelere bakalım. Olumlu cümlelerinde fiilin ikinci halini kullanıyoruz ve bu şekilde cümle kurabiliriz. Kurmalıyız daha doğrusu. I, you, she, he, it, we, they worked all day yesterday. Subject, verb, object gördüğünüz gibi subject ile başlarız cümleyi. Özne, fiil, nesne şeklinde cümlemizi kurarız. Negative, olumsuz cümlelere bakalım. Olumsuz cümlelerde didn't yardımcı fiili kullanmak zorundayız. Ana fiilinde birinci hali kullanılır bu durumda. I, you, she, he, it, we or they didn't work all day yesterday. Question. Sorulara bakalım. Soru cümlesi kurarken did yardımcı fiili cümlenin başına getirilir. Did I, you, he, she, it, we, they work all day yesterday? Fiilin birinci hali kullanılır. Ed takısı kullanamıyoruz. Did olduğu için fiilin birinci halini kullanmak zorundayız. What about short answers? Kısa cevaplarında da şu şekilde gördüğünüz gibi yes, I did, no, you didn't, no, she didn't, did veya didn't kullanırız. The verb to be in past simple. To be fiili geçmiş zamanında to be fiiline bakalım. Affirmative ve negative şeklinde, olumlu ve olumsuz cümlelerinde he, she, it was at home last week. We, you, they were at home last week. I, he, she, it için was kullanılır. We, you, they için çoğul olduğu zaman were kullanmak zorundayız. Negative, olumsuz cümlelerinde I, he, she, it wasn't at home last week. We, you, they weren't at home last week. Aynı şekilde not getirerek wasn't veya weren't kullanabiliriz. Yani kullanmak zorundayız daha doğrusu. Question. Let's look at the question form. The verb to be. How do we make questions with the verb to be? Was I, he, she, it at home last week? Were we, you, they at home last week? Yes.
I was, or yes, she was, or no, you weren't, or no, we weren't, or they weren't. Soru sorduğumuz zaman was veya were fiili başına getirilir ve bildiğiniz gibi subject, verb question. Soru sorduğumuz zaman was veya were fiili başına getirilir ve subject ve object şeklinde devam edilir soruya. Was I, he, she, it at home last week? Were we, you, they at home last week? Tabii was sadece I, he, she, it için kullanırken were, we, you, they için kullanmak zorundayız. Short answers. Yes, I was, or he, she, it was. No, you, we, they weren't. Let's practice now. It's an exercise, so we have 5 verbs here. So please put the verb in the correct form, positive or negative. Olumlu veya olumsuz fiili kullanabilirsiniz. Kullanmak zorunda olabilirsiniz cümlenin anlamına göre. So now you can stop the video and do the exercise on your own. Şu an videoyu durdurarak kendiniz bu alıştırmayı yapabilirsiniz. Ben de sizin için şimdi bu alıştırmayı yapacağım. Now let's look at the answers. I knew Sarah was busy, so I didn't disturb her. I didn't like the hotel. The room wasn't very clean. We were very tired, so we left the party early. This watch wasn't very expensive. It didn't cost much. It was warm, so I took off my coat.